Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta yine bir dikiş projesiyle karşınızdayız. Bugün bu gördüğünüz kenarları bağlamalı bluzu kalıp kullanmadan dikeceğiz. Haydi hemen nasıl yapıldığına geçelim. Şimdi öncelikle dikiş yapmak istediğim kumaşımı alıyorum. Bu kumaşı yıllar önce almıştım ve aklımda hep bir bluz yapmak vardı. Ancak şimdi gerçekleştirebiliyorum. Yalnız kumaşı alırken tabi bluz yapma fikri tam olarak aklımda yoktu. Aldıktan sonra yapmaya karar verdim. O yüzden de böyle 1 metre almıştım. Sadece ön tarafı bu kumaştan yapabileceğiz 1 metre aldığım için. Elimde çünkü yeterli kumaş yok. Astarımı farklı bir kumaştan yapacağım. Bluzu kalıp kullanmadan yapacağımızı söylemiştim. Yine de referans almamız gereken başka bir bluza ihtiyacımız var tabii ki. Düzgün bir şekilde kesim yapabilelim. O nedenle ben evde bulduğum, yapmak istediğim modele benzer başka bir bluzu aldım. Kollarındaki kavisi, boyun bölgesini ve bluzun genişliğini direkt bu referans bluzu kullanarak belirleyeceğim. Şimdi referans bluzu kumaşımın tersinden üzerine yerleştirdim ve kalemimle modeli kumaşıma geçirmeye çalışıyorum. Kollardaki kavis ve omuz bölgesini doğru bir şekilde çizmek önemli ki vücuda düzgün bir şekilde oturan bir bluz yapalım. Şimdi çizmeyi tamamladım. Kenarlarından 1 santim dikiş payı bırakarak kesmeye başlıyorum. İki tarafında birbirine eşit olmasını sağlamak için de kestiğim parçayı uzun kenarından 2'ye katlıyorum ve fazlalıkları kesip gerekli düzeltmeleri yapıyorum. Şimdi bu arka parçasıydı. Ön parçasını keseceğim. Bunun için de kestiğim parçayı kumaşın yine tersinden üzerine koyuyorum ve aynı boyutlarda bir parça daha çıkarıyorum. Tabii ki bu ön parça olduğu için yaka kısmı daha açık olacak. Yine referans aldığım bluzu kullanarak ön parçanın da yaka kısmını çiziyorum. Tabii kesmeden önce 2'ye katlıyorum ve kestiğim kavisin karşılıklı eşit olmasını sağlayarak böyle 2'ye katladıktan sonra parçayı kesiyorum. Evet, ana parçalar tamam. Üst üste koyup bu parçaların birbirine uygunluğunu bir tekrar kontrol edeceğim. Bakıyorum istediğim gibi. Şimdi astar parçalarını kesmeye geçebiliriz. Astarı ben evde bulduğum keten bir böyle beyaz kumaştan yapmaya karar verdim. Ana kumaşıma en uygun bulduğum astar olabilecek kumaş buydu. Astar parçalarını keserken yine aynı şekilde kestiğim ana parçaları referans alarak kesiyorum. Bunları kesmek kolay oluyor. Kumaşların kaymaması için ben böyle iğnelerle tutturmuştum. Parçaları kesiyorum bu şekilde. Her iki parçanın eşi olacak. Böyle birer tane astar parçası bir ön bir arka kesiyorum. Son olarak bir kesme işlemimiz daha var. Bluzun kenarlarındaki bağlamaları yapabilmek için kumaştan ince şeritler yapacağız. Bu şeritler 1 santimlik olacak. 4'e katlayarak yapacağımız için de 4 santim genişliğinde kumaş parçalarına ihtiyacım var. Boyuna henüz karar vermediğim için böyle direkt kumaş boyu 50 santim, 50 santim olarak bırakıyorum. Ve 50 santim boyunda 4 santim genişliğinde parçalar kesiyorum. İlk etapta 8 parça yapmak istedim. Buna göre 4 santim genişliğinde 50 santim boyunda küçük parçalar çizmeye başladım. İlk çizmeye başlarken 8'den de fazla olacak şekilde hesaplama yapmışım. O yüzden keserken sadece 8 parça kestim. Boyunu da belirledikten sonra keseceğim yerlere böyle çizgiler çekiyorum. Şimdi kesmeye başlıyorum. Düz keseceğim için daha kolay kesebilmek için kumaş kesme bıçağını aldım. Onunla böyle hızlı hızlı kesiyorum.
Şimdi buraya kadar yaptıklarımızı bir özetleyelim. Öncelikle kalıp kullanmadan evdeki bir bluzumu referans alarak dikeceğim bluzun hem ön hem arka parçasını kestim. Sonra bu parçalara denk 2 tane astar parçası kestim. Son olarak da bluzun kenarındaki bağlama detayı için ince şeritler kesiyorum. İnce şeritleri de kesmeyi tamamladıktan sonra kesim işlemi tamamen bitecek ve dikmeye geçeceğiz. Şimdi dikmeye geçelim. Öncelikle şeritlerden başlayacağız. Kolay olandan başlayalım. Şimdi ben şeritlerimi dikmeden önce tabii ütüyle üzerinden geçmiştim. O yüzden hazırlar. Ama şöyle bir nasıl katladığımı size göstereyim. Öncelikle iki kenarı birbirine bakacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Sonra tam ortasından bir daha ikiye katlıyorum. Ve bu şekilde aslında hazır oluyor. Sonunda böyle ikiye katlayarak dikeceğim ama bunu en son bluza şeritleri diktikten sonra yapacağım. Şeritlerin boyunu kısaltma ihtimalim var çünkü. O yüzden şimdilik açık bırakıyorum. Sonra bunları böyle katladıktan sonra ütüyle üzerinden geçip bu katlamayı sabitliyorum. Aslında buraya kadar yaptığım şey bu. Şimdi sadece bu kenardan dikiş makinesiyle geçip birleştireceğim. Evet, yerleştirdim. Bu kenardan dikiyorum. Diğer şeritleri de aynı şekilde yapıyorum. Ve artık asıl dikişlere geçebiliriz. Asıl iş şimdi başlıyor. Öncelikle ön parçayla astarı birleştirelim. Bunun için iki parçayı düzgün bir şekilde üst üste getiriyorum. Kaymaması için iğne ile tutturuyorum. Peki nereden birleştireceğiz? Şimdi öncelikle yaka ve kol kavislerini birleştireceğim. Dikiş makinem TR modunda, en sık TR modunu aldım. Kol kavisinden başlayarak dikiyorum. Dikişler içeride kalacağı için ipin rengi çok kritik değil. Ama zaten içeride kalacağı için daha rahat çalışmak adına ben lacivert ipi kullandım. Bir kol birleşti gördüğünüz gibi. Şimdi yaka kısmına geçelim. Şimdi de diğer kol kavisine geçiyorum. Omuzları daha sonra ön ve arkayı birleştirirken dikeceğim. Ve ilk parçamız bitti. Hemen arkasını çevirelim. Önden görünüşünü böyle hızlıca göstereyim. Bakın buralar böyle birleşti. Çok temiz görünüyor. Şimdi arka parçayı da astarıyla birleştiriyorum. Aynı şekilde sadece yaka ve kol kısımlarını birleştireceğim. Kol kısmından başlayarak dikiyorum. Ve arka parça da bu şekilde oldu. Şimdi burada bu parçalarda yapmamız gereken bir işlem daha var. Ona bakalım. Bu dikişlerin daha düzgün durması için yapılan gizli çima denilen bir teknik var. Onu yapacağız. Diktiğimiz bu birleşim noktasının astar tarafında biraz daha içeriden düz bir dikişle geçeceğiz. Şimdi bunu böyle açıyorum. Astar tarafından böyle biraz içeriden dikmeye başlıyorum. Bu sırada tabi arkadaki dikiş payının da diktiğim tarafta olmasını sağlıyorum ki tabii ki önde düz bir görünüm sağlayayım. Yani dikiş payını böylelikle astara sabitlemiş oluyorum. Bu da dikişle birleştirdiğim noktaların daha düzgün görünmesini sağlıyor. Sadece ben yaparken kolları ve yakayı her üç tarafı da diktikten sonra gizli çıma dikişini yapmaya çalıştım. Sadece omuz için boşluk kaldığı için dikişi yaparken çok hareket alanı kalmadı. Siz her bir kenarı diktikten sonra gizli çıma dikişini hemen arkasından yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmanızı öneririm.
Bu arada da dikiş zaten arkada kaldığı ve astarda olduğu için ipimi beyaza döndürdüm. Kötü bir görünüm olmaması adına. Şimdi gizli çımaları bitirdik. Bu noktada artık omuzları birleştirebiliriz. Omuz birleştirmede de daha düzgün ve temiz bir birleşme olması için bir tekniğimiz var. Onu uygulayacağız. Ön parçamızı astarı bize bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Sonra onun üzerine arka parçanın ana kumaşı bize bakacak şekilde üzerine böyle bu şekilde koyuyoruz. Sonra elimizi arka parçanın astarla ana kumaşının içerisinden geçirip bir omuzdan çıkartıyoruz ve aradan diğer parçanın omuz kısmını böyle alıp arka parçasının içerisinden geçiriyoruz. Tam bu kısımdan da dikişi yapacağız. Ben o yüzden buraya böyle iğneliyorum. Evet, bir çevirip hemen bakalım. Evet, işte birleşim noktası bu şekilde oldu. Gayet temiz bir birleştirmeyi sağladık. Diğer omuzda bir kez daha göstereyim. Arka parçanın astarla ana kumaşın içerisinden elimi geçiriyorum. Diğer omuzu tutup ön parçayı arka parçanın içerisinden geçirip tam buradan dikiyoruz. Evet, şimdi bluzun üst kısmı bitti. Bu arada ben yakasını biraz kapalı yapmışım. Onu daha fazla açıp geri geldim. Dikişleri söktüm, yakayı daha fazla kesip tekrar birleştirdim. Şimdi kenarları ve alt kısmı dikip bluzu bitireceğiz. Kenarda da iple bağlama detayı olacağı için bir yere kadar birleştireceğiz. Bir yerden sonra astarla ana parçalarını birleştirip şeritleri yerleştireceğiz. Şimdi kol bitiminden birleştirmeye bakalım. Burada önden birleşecek taraftan parçaları karşılıklı iç içe getirip üstte duran parçayı ters çeviriyoruz. Tam dikişlerin bittiği yerin üst üste gelmesine mutlaka dikkat ediyoruz. Sonrasında da böyle düzgünce ayarladıktan sonra iğneliyoruz. Tam buradan aşağıya kadar 10-15 santim kadar dikeceğiz. Evet, diktikten sonra bakın bu şekilde oldu. Şimdi bu açık kısımları yine içeriden kapatacağız. Burada daha önce dediğim gibi şeridi yerleştirmemiz gerekiyor. Ben daha önce diktiğim şeritlerden birini alıyorum. Bu arada 8 tane şerit kullanmayı hedefliyordum biliyorsunuz. İlk başta o şekilde demiştim. Ama her tarafta sadece bir sıra şerit kullanmaya karar verdim. Bu yüzden sadece 4 tane yeterli olacak benim için. Açık kalan yerden 10 santim daha aşağıda olacak şekilde şeridimi ana parçaya böyle iğneyle sabitliyorum. Şimdi burada ön ve arka parçalar birleşmeyeceği için sadece ana parça ve astarı birleştireceğim. Üst kısımda hem ana parçayı hem astarları birbirine dikişle birleştirmiştim. Burada sadece bir ana parça ve bir astarı birleştiriyorum. Araya şeridi koyarak dikiyorum. Diğer tarafını da yine kalan parçayı da şeridi mutlaka aynı yere denk gelecek şekilde yerleştiriyorum ve dikiyorum. Burası bu şekilde oldu. Şimdi alt kısmına geçelim. Alt kısımda da yine ana parçayla astarı birleştireceğiz. Sadece köşelerin böyle tam köşe değil, hafif oval gelmesini istiyorum. O ovalliği sağlamak için de dikiş makaralarımdan biriyle buraya böyle çeyrek daire çiziyorum tam köşeye. Dikiş makinesiyle bunun üzerinden geçeceğim ve oval bir köşe olacak.
Diğer köşeyi de yaptım. Evet, ters çeviriyorum ve gayet burası gördüğünüz gibi istediğim gibi oldu. Arka parçayı da aynı şekilde yaptıktan sonra şimdi son birleştirmemiz gereken bir kenar kaldı. Evet, diğer tarafı da daha detaylı göstereyim. Ben bu kenarın üst kısmını azıcık birleştirmiştim ama tam birleştirmedim. Çünkü orası benim böyle tersten dikiş yaptığımda kumaşı düze çevirmek için kullanacağım boşluk olacak. Tüm dikişleri arkadan yaptığım için bir yerden çevirmeye boşluk bırakmam gerekiyor. O nedenle burada diğer kenarın önce şeritleri koyacağım, yırtmaçlı kısımlarını dikeceğim. En son ön ve arka parçayı birleştireyim yeri, yani üst kısmını dikeceğim. Şeritlerimden birini aldım. Diğer kenarla aynı yerde olması için cetvel kullanarak şeridime yerleştirip iğneliyorum. Ve ters çevirip dikiyorum. Bu arada bu dikişleri yaptıkça yine astar kısmını, gizli çıma dikişlerini yapmayı unutmayın. Ben yine kendimi daha fazla zorlamak için tabii ki en son yaptım. Ama kenarları tamamladıkça gizli çıma dikişlerini de yapmak çok yerinde olacaktır. Daha kolay olacaktır sizin için. Evet, iki tarafında şeritleri bitti. Sadece gördüğünüz gibi tek bir açık kalan kısım oldu. Onu en son kapatacağım. Şimdi şeritlerin boyunu ayarlayıp uçlarını dikelim. Ben biraz uzun olmalarını istedim bu arada. 40-45 santim olarak bıraktım. Ucunu da bu şekilde ikiye katlayıp buradan dikiyorum. Diğer şeritler için de aynısını yapacağım. Şimdi az önce söylediğim gizli çıma dikişini bu açıkta bıraktığım kısımdan girerek yine astarın üzerinden yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu beni aşırı zorladı. Daha önceki gibi her bir kenarı bitirdikten sonra gizli çımayı yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Ama ben bir şekilde tamamlayabildim. Çıma dikişleri de bu şekilde oldu. Zor da olsa her yerini tamamladım. Şimdi açık kalan yeri kapatacağız. Önde bir dikiş olmaması için astar tarafından son dikişimi yapacağım ve burayı kapatacağım. İçeriye katlayıp burayı düzgünce iğneliyorum ve dikiş makinesiyle üzerinden geçiyorum. Bu arada biz kesinlikle amatör dikişçileriz. Herhangi bir eğitim almadık ve dikiş dikmeyi sevdiğimiz için kendi kendimize dikiş projeleri denemeye çalışıyoruz. Buradaki dikiş teknikleri çok profesyonel değil. Profesyonel dikişler lütfen aramayın. Onun için doğru adres burası değil. Biz tamamen bizim gibi amatör ruhlara yönelik kendimizin öğrendiği teknikleri paylaşmaya çalışıyoruz. Bunu da iletmek istedim bu videoda. Ve sonunda final. Bluzum hazır. Kenarları bu şekilde, buraları bağlayalım. Umarız hoşunuza gitmiştir ve siz de en kısa sürede denersiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.